Sen Eşref'te kimsin? Eşref'le Nisa'nın ilişkisi sence yürür mü yürümez mi? Kısmet. Karakterler terapiye gitse hangisi toparlanmaz? Ama toparlanmak istemez. Gelsin hayat bildiği gibi. İlk audition metni geldiğinde böyle 5 cümle bir şey yollamışlardı. Dedim bu ben ya. İlk partnerin sayılır Rojbin Erdem. Rojbin çok dürüst bir oyuncudur o konuda. En büyük sebeplerinden biri yani oyunculuğu seçmenin. çok Patlıcan iyi. mı yapardı sadece? Kabak falan. Kabak da iyi, Patates. kabak da iyi. Herkese merhaba. Oyuncu Oyunca'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu programda benim oyuncu arkadaşlarıma misafir ettiğim... Mikrofon takmadın. Oyuncu Oyunca'yı çekiyoruz. Bu programda benim oyuncu arkadaşlarımı burada misafir ettiğim arkadaş ve meslektaş buluşmasını seyirciye aktarmak ve oyuncuların oyun arkadaşı olduğu o tatlı enerjiyi göstermek. Her bölümün kendine has. Hepsi başka bir konsepte olacak. Bu bir talk show değil. Bu bölümkü oyun arkadaşı Onur Özer. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın Onur? Nasıl gidiyor? İyilik, sağlık. Teşekkür ederim öncelikle. Nazik davetin için. Hoş Demek. bulduk. Şu an Eşref Rüya'dasın. Eşref Rüya'da voice over yapıyorum. Dış sesi okuyorum. Nasıl gidiyor orası? İyi, Çok vaktin güzel. oluyor mu? Ya çok fazla vaktimi almıyor. Orası biz işte Mart ayında başladık. Mart'ta 1. bölümü yayınlandı. Haftada bir gün falan, bir günüm falan anca alıyor benim. İşte dizi içerisinde zaten izleyenler bilir. O Eşref abi falan yapan şey benim, o kişi benim. Eşref abimi çok az defa gerçekten mutlu olurken görmüşümdür. İşte bu da o anlardan biriydi. Yaşımız küçüktü. Burada olmanın, bu sofranın, yetimlerin onun için değerini anlamamıştık. O bizim için bir savaş veriyordu. Güzel de gidiyor. İyi yani. Böyle o hikayenin içerisinde görünmeden bir yer bulabilmek. Şu an görünüyorum gerçi ama biliniyor artık filan. İlk zamanlarda daha Bruce Wayne gibi daha geri planda. Hoşuma da gitti yani. Bir hikayenin içerisinde o biçimde var olmak hep heves ediyordum. Yapan oyunculara da böyle imreniyordum. İşte Taner Birsel vardır eskilerden. Muhammed Hoca vardır, tanışıyorsunuz zaten. Onların böyle yaptığı stilde biraz böyle onlara da öykünerek bir şeyler yapıyoruz. Onların ışığında. Tabii ki yani. Ben de bilmiyordum bu arada seni seslendirdiğini başta. Seni tanıyorum ama bilmiyordum yani görmedim Instagram'da falan da. Bir gün muhtemelen tekrarlardan biriydi yani. Ben Antalya'daydım, tatile gittim ve işte gece 12-1 falan koltukta oturuyorum annemlerde. Herkes uyuyor. Ses duydum işte seslendirmeyi, Eşref abimi falan filan. Ben sen olduğunu anlamadım. Sonra işte bir durdum, bir daha bir kulak. Çok tanıdık geliyor ya bu ses. Girdim baktım senmişsin. Yani çok tebrik ederim gerçekten. Hem güzel bir tecrübe oluyordur senin için. Ya, bir de bence senin sesin de daha devam etmelisin. Çok da yakışıyor. Yani teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok keyif alıyorum. Hep de zaten yer yer denediğim, hep heves ettiğim alanlardan bir tanesiydi seslendirme. Yani bu biçimde olması da ayrıca anlamlı oldu yani benim açımdan. Çok sevindim. O zaman baş kısmı çok uzatmak istemiyorum. Yine döneriz Eşref Rüya'ya. Oyunumuza geçelim. Başlayalım mı? Lütfen. Tamam. İlk soru. Bir oyuncunun hayatını yaşasan kim olurdu, ne yapardın? Bir oyuncunun hayatını yaşasam kim olurdu, ne yapardım? Kim olurdu ya? Yaşamak istesen mi? Evet. Bir oyuncunun hayatını yaşamak. Ya bir arkadaşım falan da olabilir. Hı hı. Herhangi birisi. Ya böyle onun hayatını yaşayıp ne yapıyor ya şu gün? Hı hı. Ya ben şeyleri çok seviyorum. Bugün de hatta işte beraber oturduğum arkadaşımla tekrar bir açtım, izledim. Ezel Akay'ın filmlerini. Çok hoşuma gider. Böyle yarı tiyatro var ya, açık biçim. Hani bizden çok anlatıcının merkezde oldu. Artık yapılmıyor öyle filmler pek de ne yazık ki, ama orada mesela Neredesin Firuze'deki herhangi bir oyuncu olup o seti yaşamak isterdim yani. Bu Cem Özer'de olur, Haluk Bilginer'de olur, Özcan Deniz'de olur. Yani hepsi ya, oradaki o ortaya konan işe baktığım zaman ne eğlenmişlerdir diyorum ya. Bir de oralardaki o tiyatroya yakın anlatıcılığın içinde sinemanın tiyatroya en yakın dili gibi geliyor bana. O film setinde olan herhangi bir oyuncu olabilirdi bu. Yani olmak isterdim gerçekten. Şu anda bir şeyde oynamak istesen, bir karakteri canlandırmak istesen ne olsun isterdin? Ben bir müzik işinde yer almak istiyorum. Hı hı. Kreatif geliyor. Yani her anlamda dekoru çok ilgimi çekiyor. Hı hı. Hani rastgele bir klip, hadi klipte oynayayım falan gibi bir şeyim yok ama özellikle böyle kreatif klibi olan bir işte. Ya senin sanat yönetimi kısmında da bir geçmişin olduğu için başka bir Evet. gözle bakıyorsun Evet. haliyle. O yüzden ilgi çekici bir cevap. Wednesday'i beğeniyorum. Dizi. Yabancı dizilerden. O tarz bir şeyde bir korku işi yapmak istiyorum. Türkiye olur, yurt dışı olur.
Bir denemek istediğim bir alan korku. Aslında çok hani ne böyle izlediğim, okuduğum bir alan da değil. Hı hı. Ama o konuda da bir tecrübe edinmek istiyorum yani. Hı hı. Ben de sıra. Bir sabah uyandın ve herkes seni penguen sanıyor. Düzeltmeye çalışır mısın yoksa hayatına devam mı edersin? Penguen sanıyor. Nasıl yani? Öyle mi görüyorlar? Bayağı seni penguen sanıyorlar. Sanıyorlar derken yani hani öyle mi gözüküyorum? Penguen olarak görüyorlar, evet. Penguen olarak. Evet. Penguenim yani. Evet. Ha. Nasıl olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Yo, Öyle sen kendini başladım. Onur olarak hissediyorsun. Dışarıdan beni gören Evet. penguen mi görecek? Abi gelmiştir başıma ne yapayım? Daha soğuk yerlere doğru yürürüm şöyle daha dikine. Vize olmayan, vize alamadığımız yerlere gideriz Çok işte mantıklı. penguen olarak falan bir şekilde İşte belki gidelim. güzel bir hayat yaşıyorlardır ya. Yani denemek lazım. Yani tabii ki. Bir bakmak lazım. Onlar da şeyler, komün yaşayan insanlar yani insanlar diyorum penguen. Bir aradalık fikri var. Tek eşliler ne bileyim Tabii. böyle bir aile fikri var falan. Çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Midde geldi şu an düşününce ya. Oyuncu olmasaydın başka meslek seçseydin bu ne olurdu? Müzik alanında yine kreatif bir alanda olurdum. Mimarlık okudum ben üniversitede, biliyorsunuz belki. Yani tasarım vesaire. Yani muhtemelen yine kreatif bir alanda olurdu. Hı. Oyunculuk olmasa bile bu sektörde var olacağım bir alan olurdu. Çok seviyorum sürekli bir şeyler üretmeyi, Hı. farklı şeyler denemeyi her gün. En büyük sebeplerinden biri yani oyunculuğu Hı. seçmemin. Kıymetli. Bir rol için yaptığın en garip şey. İlk öğrenciliğimin bile başlamadığı dönemlerde işte şehir tiyatrolarının Darülbedai Atölyesi'ne başlamıştı benim hikayem. Ağzı Çiçekli Adam diye bir metin vardır. Bütün konservatuvara hazırlanan bütün gençler bilirler onu. Epitelyoma falan işte böyle bir hani hastalık fikri nasıl bir şeydir ya biliyoruz aslında. Hani biraz da şey de var. Toyluk da var, gençsin ve aslında sezgisel olarak bir şeyleri doğru yaptığını biliyorsun araştırma sürecinde ama şu anki gibi metotlara oturtmadığın için ya da deneyimlemediğin için mesela işte Üsküdar devletin aciline gidip böyle bir süre kardiyoloji bölümüne gidip oturup sağıma soluma bir bakıp orada bir iki saat böyle vakit geçirmiştim. Hani bunu bir yerden değil aslında şimdi gidiyorum ve bu bir metodun parçası falan gibi böyle bir şey değil. Tamam içimden öyle gelmişti ya. Hı hı. Çünkü almadığını veremezsin ya sahnede. Hayatta da bu böyle aslında yani. Alışveriş dengesi üzerine kuruludur her şey. Ekonomik anlamda söylemiyorum sadece. Genel yani. Bu bir şeye değer vermek de olabilir, bir şeye emek vermek de olabilir her Evet. konuda. Onu güdüsel bir yerden onu yapmak istemiştim. Hatta Marmara Üniversitesi'nde okuyordum o zaman. Sahnede Zeynep Kamil'e çok yakın bir yerdeydi. O taraflarda böyle Üsküdar Devlet'ti diye hatırlıyorum ya. Gidip sağıma soluma bir bakıp tabii ki bunu o zaman niye yaptığımı bilmiyorum. Güdüsel ya gidip bir göreyim. Saçma sayılmaz ama böyle bir şeyi hatırladım şu an. Ya bence hiç saçma sayılmaz Hı. çünkü okuduğunda her şeyi anlamak zorunda değilsin yani. Maksimum anlamaya çalışıyoruz ama belki bir şeyleri görerek Tabii. edinebileceğin Hı. bir noktadadır. Ya etki tepki ya esasında ya. Sen Evet. bir şey alacaksın ki onu vereceksin. Sahnede de bu böyle ya. Ben senden bir şey... Her şey partnerime ya da o dünyaya verdiğim tepkiler aslında. Biz tepkileri seyrediyoruz. Kurgu da öyle yapılıyor ya. Ben konuşuyorum. Çat senin tepkine dönüyor. Ne diyecek, nasıl bakıyor acaba filan diye. Ya da sahnede de kendine dikkat et. Aldığın eğitimi hatırla. Jazz döneminden vesaire. Öyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Gayet de aklı başında bir hareketmiş. 18 yaş için hiç fena değil. Tabii canım. Yani. Orada kendime de Bu bir emektir ya orada. evet. Marlon Brando'nun da kendi annemin öğrettiği şarkılarda filan. Yani aslında oyuncu kişisinin rol tasarlaması süreciyle ilgili bir şey. Yani işin oyunsu kısmı da orası ya, keyifli. Çocukluğundan hatırla. Atıyorum sen bir direksiyon aldın eline, baba oldun, bilmem ne yaptın, anne oldun. Sana haz veren şey o anda kendine yaptığın o küçücük deformasyon ya da dönüştürme işi ya. Geyiği vardır ya Marlon Brando'nun buraya taktığı ağzı. Hepsi kendi icatları adamın evin içerisinde. Böyle bir vakit ayırıp kendine bu böyle midir, şöyle midir vesaire. Dramaturjik olarak hizmet ettiği sürece kıymeti veren şeyler de onlar oluyor yani. Çok fazla koyduğumuz şey oluyor bizim de. Yüzüne dövme yaptırmak zorundasın. Ne yaptırırdın? Yüzüme dövme yaptırma. Mike Tyson gibi bir şey falan. Post Malone falan. Bilmiyorum, bir hayvan figürü falan olabilir. Yani bir şey yaptırıyorum madem hakkını vereyim. Penguen olmasa da belki şuraya bir at falan olabilir. Atın kendisi mi? Atın kafası falan. Yarısının suratının. Bilmiyorum. Hakkını vermek lazım ama bir şey kesin yaptırıyorsan kaplatırdım yani suratını. Patlıcanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Patlıcanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Patlıcan iyidir ya. Patlıcan Sever misin? tabii her çeşidini benim anneannem böyle onu yapardı rahmetli. Balık kızartır gibi önce öldürürdü eliyle. Ondan sonra Of. mısır ununa yağda böyle bir çevirir 4 parça. Böyle kefal gibi yersin onu çok Patlıcan iyi. mı yapardı sadece? Kabak falan? Kabak falan. Kabak da iyiydi. Patates. Kabak da iyiydi tabii. Soğan.
O şey gibi senin dediğin daha turşu Kızartma gibi oldu biraz. falan o da oluyor. Ama patlıcanın her çeşidi okeydir. İkinci bölüme geçiyoruz o zaman. Onlara biraz işle ilgili sorular soracağız. Business. Business. Hadi geçelim. Siz hepiniz Eşref Tek. Kara geceler Burayı koymazsın ya. Çok... koyuyorum bu arada. Koyacak mısın? Kara geceler güzel bir şey oldu ya. Güzel bir yayıldı insanlara. Çoluk çocuk çombalak herkes. Bir slogan gibi. Siz hepiniz Eşref Tek. O zaman oradan başlıyorum. Gönder gelsin. Sen Eşref'te kimsin? Ben Eşref'te dış ses anlatıcı. Yani aslında hikayenin içinde de Ömer karakterinin Hı hı. büyümüş haliyim. Yetim Ömer'in. Yetim Ömer Eşref'in yetiştirdiği işte o yetimler ailesinin en küçük fertlerinden biri olan genç bir kardeş. Tüm hikaye olup bittikten sonra Ömer'in yetişkinliği olarak o zamanlarda geçen hikayeyi ben anlatıyorum. Gelecekten anlatıyor gibi öyle Hı hı. bir şey. Eşref'in işte etrafına yansıtamadığı iç dünyasını aslında onu küçük bir kardeş gibi yakından çok gözlemleyen bir çocuk olarak o zamandan hatırladığı şeyleri aktaran taraftayım. Benim misyonum, görevim o. Aslında çok önemli bir yer tutuyorsun bence. Çünkü Hı. ya genel olarak konsepti anlıyoruz. Bir de bilmiyorum, bence akış izlemek dışında bir anlatıcı olması benim kişisel olarak da çok hoşuma gidiyor izlerken. İzlediğim şeylerde tercih ediyorum. En azından değişik denenmiş bir şey olarak görüyoruz yani. Evet evet, bu tarz bunun benzeri Türkiye'de işler yapıldı zaten. Ama ya, seyirciyi böyle hikayenin dışına bir parça olsa çıkarıp tekrar dahil eden bir yorum oluyor ya dış ses anlatının. O yüzden ben de keyif alıyorum o tarz şeyleri. Daha dış dünyadan birisi. Öyleydi Hı hı. ama aslında biraz da böyleydi. Ve seyirciye de soru işareti atmak ya da oradaki soru işaretlerini aydınlatmak gibi. Anlatıcı olmasaydın, Hı hı. diziyi de takip ettiğini düşünerek hangi karakteri oynamak isterdin? Faruk'u seviyorum. Yani Faruk karakterini. Ahmet Rıfat Şungar'ın oynadığı Hı hı. karakter. İyi yazılmış bir karakter bence. Bu arada yan karakterler çok güzel yazılmış dizide yani. Evet, İşte evet. Gürdal, Müslüm, Faruk ki zaten iyi oyuncular da giymişler o gömlekleri. Tolga Tekin'i de çok beğenirim yani ben oynadığı filmlerden, dizilerden. Faruk'u oynamak isterdim böyle hani bir tarafı hep naif kalan. O zorakilik, bir tepki olarak bunları yapıyor olması vesaire Hı hı. ilgimi çekiyor. Beğendiğim de bir oyuncu zaten. Evet, çok Ahmet Rıfat birebir tanışmadık hiç ama şey yaparım yani çocukluğumdan beri. Çocukluğumu kaydet. Çok bir yaş farkımız yoktur ama severim yani. iyi bir aktör bence Türkiye'deki. Bu ilişki, Eşref'le Nisan'ın ilişkisi sence yürür mü yürümez mi? Kısmet, Kısmet. hayat gibi. Böyle yürümez. Son sorum, karakterler terapiye gitse hangisi toparlanmaz? Terapiye gitse hangisi Ve toparlanır? toplu bir yolladık hepsini terapiye. Terapiye. Herhalde Gürdal karakteri şey olur ya. Ama toparlanmak istemez o. İyi bence yani. Mutlu yani, Yaşadığı aynen. hayattan memnun. İyi. Necip Memili de hakkını vere vere oynadığı şey. O toparlanmak istemiyor. Ben burada iyiyim der. Belki Yerlere terapiyi mesafe reddeder. atarken reddedir. Yani rahat. Gelsin hayat bildiği gibi. Hı hı. 2-3 sene oldu sanırım Hı hı. hayatımıza gireli sen. İlk işlerinden biriydi değil mi televizyonda? Evet ya, ana kasta da başrollerden birini oynadığın ilk işti. Aynen. Zülfikar kastını nasıl seçtiler? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü senin bağlama çaldığını biliyorum. Hı hı. Senin bağlama çalman mı senaryoyu etkiledi? Yoksa onlar öyle bir arıyordu da sen öyle mi seçildin? Bağlama çalıyorsun diye. Valla Zülfikar benim yani tabii ki birebir değil de böyle dışarıdan bakan tüm insanların şey yani oğlum bu senin lise yılların gibi falan. Öyle takılırdım biraz atlangoç biraz böyle yaparız ederiz hallederiz işte uzun parka bağlama falan. Böyle sanki biri uzaktan görmüş de yazmış gibi. Ben audition metni geldiğinde de işte Karabayır'da geçiyor hikaye. Karabayır dediğin zaten Güngören'de geçti benim hayatımda. Yeni taşındım 4-5 ay oluyor Bomonti'ye. İşte bildiğim tanıdığım şeyler. Uzaktan görüp yazmışlar gibiydi. Ben yani audition metni geldiğinde hiç başıma böyle bir şey gelmedi daha önce. Abi benim ya dedim. Bunu ben oynarım dedim. 2-3 farklı karakter içinden gelmişti ama ben zaten Zülfikar o zamanki adı hatırlıyorsam Ozan'dı. Sonra abi kardeş isimleri değişti. Yani Ozan diye yazmışlardı. Ya ilk audition metni geldiğinde böyle 5 cümle bir şey yollamışlardı. Dedim bu ben ya. Yani bunu bana da vermeyeceklerse kime verecekler diye düşündüm. İkinci sorum. Tabii. İlk partnerin sayılır Roj Biner'den. Hı hı. Canım benim buradan çok selam çok severim kendisini. İkinizin de ilk işi gibiydi. Hı hı. Nasıl bir tecrübeydi ve ne öğrendiğini söyleyebilirsin bu süreçte. Ya şöyle Çünkü çok fazla birlikte sahneniz vardı tabii diye tabii hatırlıyorum. biz koca bir sezonu beraber sırtladık ya Rojbin'le sırt sırta yani. Yağmurda çamurda birlikte çalıştık. Çok kabiliyetli bir oyuncu her şeyden önce ama ondan da önce çok karakterli ve düzgün bir insandır Rojbin. Çok da eğlencelidir, çok matrak bir kızdır yani.
Çok güzel bir paylaşım var ettik o süreç içerisinde. İnsanlar da çok sevdiler Zülfikar'la Meleği. Ve baktığında da ikimiz için de hani kamera önünde bir beraber öğrendik yani. Oyunculukta sen de biliyorsun. Bahsettiğim ya, alışveriş dengesi yani. Karşıda senin attığın topu karşılayacak birisi olacak. Aynı topu sana tertemiz bir şekilde gönderecek. Onun için de hani yatırımını partnerine yapman lazım. Karşıya Kesinlikle. dürüstçe oynaman lazım. Rojbin çok dürüst bir oyuncudur o konuda. İyi yatırım yapar sana. Senin var ettiğin o tasarımı da zenginleştirir. Ben de elimden geldiğince ona hep o şekilde yaklaştım. Yani biz Zülfikar ve Meleği aslında birazcık böyle birbirlerinden ilham alarak var ettik. Ve o süreçte de zenginleşti o hikaye. Yani seyredenlerin de gözünde. Bazen böyle denk geldiğim zaman falan bakıyorum ama hakikaten iyi kotarmışız yani. Evet. Sırt sırta güzel bir iş çıkarmışız. O yüzden çok kıymetlidir benim için. Yolu bahtı açık olsun. Çok şeydir yani. Canımdır ya. Peki böyle genel olarak aklında kalan anlar var mı o dönemden? Bir tanesi vardı çok özeldi. Ertan abi çok paylaşımcı bir oyuncudu. Çok güzel paslar atar mesela sağına soluna. Yani o anda işte yazılı tabii ki senaristin tarif ettiği, yönetmenin kafasında olan bir tarif, işte yapımcının istediği bir şey, ortaya çıkacak bir şey ama finalde de böyle o işin çeşitlisi olacak. Dokunuşları da oyuncular, aktörler, aktrisler yapar ya. Mesela bir tanesi vardı benim için en kıymetli anlardan biridir Gelsin Hayat bildiği gibi de. Bir marangozhane sahnesi vardı bizim. İki liseli aslında. İki grup birbirlerini sevmeyen, sürekli kavga gürültü. İşte bir gün bir kavganın daha sonunda topluyor bütün grubu. Hadi diyor, Gani Müjde'nin yazdığı sahnelerden biri, işte buradan selam olsun kendisine. Kavga ediyorsunuz, takip edin beni diyor. Bir marangozhaneye götürüyor. Orada kavganın çıkış sebebi pilav arabası, seyyar pilav arabasını parçalamışlar yani ekmek teknesini. Onu bize tekrar sıfırdan var ettiriyor. Düşmanlar bir arada zımpara atıyorlar, vernik atıyorlar. Üretimin içerisinde ortak paydayı alıyor iki ekibi. İşte iş bitmiş, lahmacunlar söylenmiş, yerde oturuyor bizim şeyler. Tam böyle sahne bitti yazdı. Biz yönetmenin kestiğini bekliyoruz Altan Hoca'nın. Selam olsun buradan, çok kıymetli. Bütün ekibe selam Evet, söylüyoruz. özlemişim hepsini. Şey yaptı böyle Ertan abi. Zülfikar dedi. Efendim hocam dedim. Ben dedi bir şey duydum. Dedi. Senin dedi sesin güzelmiş oğlum dedi. Söyle bakalım dedi falan. Bir şey. Allah. Durup dururken de biz kestik beklerken ben girdim bir şarkıdan. Zülfü Livaneli'nin bir parçasından. Murat vardır göçmez. O oradan perküsyona dahil oldu. Çocuklar vokale girdi. Bir anda böyle biz durup dururken bir sahneyi Ertan abinin ortasını topluca gole çevirdik. Evet. Yayınlanmıştı o sahne, çok güzel. Biraz da özel hayatından konuşmak istiyorum ama sevgili falan sormayacağım. Özel hayat deyince Nasıl akla o geliyor istersen. genelde. Spor yaptığını biliyorum. Oyunculuk dışında Evet. çok oyunculuk konuştuk. Aslında amaç oyunculuk konuşmak Hı hı. biraz da ama ben seninle ilgili de konuşmak istiyorum. Hı hı, Çünkü sen bayağı bir sporla ilgileniyorsun. hı hı. Uzun süredir boks yapıyorsun. Kickbox. Kickboks yapıyorsun. Eğitmenlik yapıyorsun bir yandan. Şöyle işte benim lise yılları, çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla ilgilendim ben. Karateyle başlamıştım. Güngören Belediyesi'nin karate okulunda. Böyle 3 sene falan kahverengi kuşağı kadar da aldım yani, bayağı azimliydim. Sonra daha kontak, daha yakın temas bir şeyler yapmak istedim. O dönemde de işte Bağcılar'da Hasan Fahri Spor Kulübü ne yolum düştü. O dönemki bir öğretmenin vasıtasıyla. O bendeki o potansiyeli görünce Kubilay Hoca, o da kickbox yapardı ve saz çalardı benim için. Gerçekten iyiydi. İyi bir idoldü Kubilay Çelik. Ona da bir selam yollayalım. Buradan görürse belki. Bir 5-6 yıllık bir periyottu o. Spor hep hayatımın içindeydi. Ya hani oyunculuğa meyletmesem %80 benim yürüyeceğim yol orasıydı. Sonra baktım ki ya niye yürümeyeyim ki? Çünkü oyunculuk tek başına dünyanın her yerinin bir gerçeği. Bizim ülkemizin şartlarında da çok ne yazık ki acımasız olabiliyor. Doğası da bu. Seçilmek üzerine bir sistem. Ama hayat akıyor, hayat devam ediyor bir şekilde. Bu işi tekrardan parlatıp, işte belgelerimi tamamlayıp tekrardan yine hocam vasıtasıyla şu an yine Bomonti bölgesinde kickbox dersleri veriyorum, birebir dersler, özel dersler. Çok da severek yapıyorum eğitmenliği. Bir de eğitmenlik, bak burada araya girmek istiyorum. Eğitmenlik bunda senin bir geçmişin var zaten. Tabii sayılır. Oyunculukta da benim Onur'u tanıma şekli, benim Türkiye'deki ilk eğitmenlerimden sayılırsın bence. Yok estağfurullah. O zaman eğitmen sayılmazdım ya o konuda. Ya çocukluğumu falan saymazsak, yani küçüklüğümden beri tiyatroyla ilgileniyorum ama hani profesyonel anlamda tamam ben yapacağım artık deyip Hı hı. eğitim almaya başladığımda asistan hocamızdı Onur bizim. Evet biz. Jazz'da. Evet. O şekilde tanıştık Hı. zaten ve şeysin yani bu konuda kendini veriyorsun. %100 olmasa da bir %99 veriyorsun bence kendini Ya yani. kıymetli olan o. Ya Jazz'taki eğitimde biz mezun olan işte konservatuvar mezunu gençler, şu an benim bütün devrelerim, sınıf arkadaşlarımın hepsi birçoğu ya o yolu tercih edenler şu an profesyonel hocalık yapıyorlar yani bizim mezun olduğumuz okulda. Ben de denediğim branşlardan biriydi Serpil Hoca sağ olsun burada. Onun asistanlığını yaptım bir yıl kadar. O dönemde de işte Dilan'ın olduğu sınıfla çalıştım. Yani aslında bir çeşit asistan hocalıktı ama
Hocalık denmez yani hocalığa. Adım gibi diyelim ama Yani bir deneme gibiydi aslında benim için. Çok da kıymetliydi. Orada sizlerle bir paylaşım içerisinde bulunmak, daha taze bitirdiğim egzersizleri birilerinin üstünde dış göz bir yerden denettirerek görmek vesaire. Oyunculuk hocalığı için bir denemeydi o aslında. Okulun bize sağlamış olduğu imkanlardan bir tanesi, bizim tanışmamız da oraya şey yapar ama eğitmenlik, ya genel eğitmenlik çerçevesiyle baktığın zaman o kişinin ruhen ve fiziksel olarak tek parça sağlıklı bir kafayla girip sağlıklı bir kafayla çıkması senin elinde. Onlar sana emanetler. evet. Kim olursa olsun. Yani bu benim sevdiğim ve hayatta da var olma biçimi olarak kendime tuttuğum bir taraf. Severim ben koruyup kollamayı, çevrem, arkadaşlarım da. Pardon. Stüdyo duygusal Bu zamanlar İyidir iyidir yani. O şey yapmak gerekir. Eşit bir düzlemde kendinden vereceksin ki sen aslında öğretirken de çok şey öğreniyorsun yani. Oyunculuk niyetinde olan, adayında olan bütün genç kardeşlere söylemek istiyorum burada, bizim gibi olan. Muhakkak yanında bir şeyler yapmak gerekiyor. Koşullar, şartlar ekonomik anlamda çok birinci merkeze almamaya çalışın yani. Özellikle televizyon sektörüne. Oyunculuk yapıyorsan sığır al sat. Yanında bir şey yap. Yani mutlaka bir aksiyonda kal. Sığıra yatırım yapabilirim ya. Valla ya bir İyi şey fikir. mutlaka yanında, kazanıyorken de kazanmıyorken de dönerde tutmak gerekiyor yanında. Evet. Ya o bir gerçek kısmı, bir de bence onun dışında da yani zaten bir kere geliyoruz dünyaya. Bir sürü şey yapılabilir. Tabii ki imkan dahilinde ama bunu niye yapmadım falan dememek Tabii için tabii. Yani büyükbaş hayvancılık falan şeyin varsa, Evet. niyetin varsa bir mutlaka sığır alabilirim yani. deneyin yani. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Sorularımız bitti. Şimdi sana çok mantıklı olmayan sorular soracağım. Senden de çok mantıklı Mantıklı cevaplar beklemiyorum. Tamam. Verdiğin cevaplardan sonra bir skeç yazacağım. Bir 30 Evet. saniyelik bir sayfa, yarım sayfa. Onu oynayacağız. Saçma bir kelime. Yapıştır. Yapıştırayım mı? Entelijans. İstanbul'da bir bölge. Güngören. Tabii ki Güngören. Bunu diyeceğini biliyordum. Ya, çok popüler oldu Güngören ya. Bak son Hadi ya. birkaç yılda. Tabii canım bir sürü Hasan Cankaya falan şey yaptı. Doğru. Bir sıfat. Sıfat. Yapıştır. Yapıştırayım. İyi olur mu ya? Cemil olabilir mi Cemil? İyi alıyorum. İyi mi alıyorsun? Tamam. Bir yemek türü. Tırşik. Have you ever heard about that? Güneydoğu bölgesinde yine patlıcan diyorlar. Patlıcan ne bekliyordun zaten. Patlıcan tırşik. Bir renk. Fuşya. Bir tepki kelimesi ya da bir sesleniş. Ne diyorsun Efe sen ya? Biliyor musun onu? Bilmiyorum bu arada. 1 ile 10 bin arasında bir sayı. 1 ile 10 bin. 10 bin. 4001. Hayvan. Pars. O zaman haydi skece. Tamam. Kalkıyor muyuz? Kalkıyoruz. Aa. Onur. Ne yapıyorsun? Isınıyorum. Onur saat 3. Gece 3. Bu entelijans bir spor. Entelijans bunun saati olmaz. Onur saati olmaz da sen sürekli böylesin. Dışarıdan sipariş geliyor. Adama pıs pıs yapıyorsun. Tuvaletin önünden geçiyorum. İçeriden sesini duyuyorum. Kendimi çok değersiz hissediyorum şu an. Yani bu dünyaya bir pars olarak gelmedim diye mi beni bu değersiz görmelerin? 4001 yumruk. Master olmak istiyorsan 4001 yumruk atman lazım. Anladın mı? 4001. Kritik olan bu. Yani bazen kendimi gerçekten en gibi hissediyorum. En Burada böyle yazıyor sanki. Duvarları fuşya mı boyasak ya? Diyorsun. Güzel olur. Ya ne alaka fuşya? Zaten mor duvarlar, onu da sen istedin diye yaptık. Fuşya daha iyi olabilir. Antrenman açısından Edri'yim ha? Daha motivasyon. Kırmızı yapalım. Bir tarafı kırmızı, bir tarafı mavi yapalım. Burayı da böyle boks ringine çevirelim. Ben de çıkayım dışarı gideyim ha? Nasıl olur? Adı da Tırşık Fight Club olsun. Nasıl? Şampiyonların tercihi. Tırşık Fight Club. Sen de yerini al. Tırşık. Tırşık Fight Club. Çok teşekkür ederim geldiğin için. İlk konuklarımdan biri oldun. Benim için çok değerli. Benim için de öyle. Umarım yolu bahtı açık olur bu işin. Bir şeyler yapmak, bir şeyler üretip ortaya koymak, soluk var etmek iyidir. Vallahi kutlarım yani. Hayırlı, bereketli olsun senin açından. Benim de burada bir paylaşımım olduysa ne mutlu bana. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.